Düşün ki 39 yaşındasın. Hani tam böyle hayatının en verimli çağı derler ya, dünyayı okumaya, anlamaya en aç olduğun dönemdesin ve bir anda gözlerini tamamen kaybediyorsun. Dünya ile arandaki en güçlü görsel bağ bir saniyede kopuyor. Yani mutlak bir karanlığa gömülüyorsun. Aynen öyle. Çoğu insan için bu mutlak bir izole sebebidir. Ne bileyim bir köşeye çekilme ve o karanlığa teslim olma anıdır. Ancak bugün masamıza yatıracağımız kaynağın yazarı için işler hiç de öyle olmamış. Bu karanlık onun için adeta devasa bir zihinsel patlamanın tetikleyicisi olmuş. Gerçekten inanılmaz bir hikaye o. Kesinlikle. 1955 yılında gözlerini tamamen kaybeden Cemil Meriç'ten bahsediyoruz. O karanlığın içinde eşi Fevziye Hanım'ın ve öğrencilerinin ona her gün bıkıp usanmadan yüksek sesle okuduğu kitaplar sayesinde 11 bin ciltlik devasa bir kütüphaneyi zihnine kazıyor adam. Ve bak sadece pasif bir dinleme sürecinden de bahsetmiyoruz burada. Yüzlerce sayfalık metinleri asistanlarına okutuyor, o devasa bilgi yığınını alıyor, zihninin o karanlık ama bir o kadar da keskin laboratuvarında parçalarını ayırıyor, sentezliyor Hı hı. ve o yüzlerce sayfalık okumadan kelimeleri adeta bir kuyumcu terazisinde tartarak her bir cümlesi kurşun gibi ağır böyle sadece 10 sayfalık 15 sayfalık makaleler çıkarıyor. Yok artık o kadar okuyup sadece 10 sayfa mı? Aynen öyle. Bu sıradan bir akademik çalışma rutini falan değil yani bu dünyayı anlama tutkusunun fiziksel sınırları nasıl paramparça ettiğinin en somut göstergesi aslında. Ya tüylerim diken diken oldu gerçekten. İşte bu derinlemesine analizde seninle birlikte o olağanüstü zihnin en önemli üretimlerinden birinin içine giriyoruz. 1965 ile 1969 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde verdiği derslerin el yazması notlarından derlenen Sosyoloji Notları adlı o kült metin. Çok iddialı bir kaynak. Kesinlikle. Ve seninle birlikte bu metnin peşine düşerken amacımız böyle sıkıcı bir akademik özet çıkarmak falan değil. Bizim buradaki misyonumuz Meriç'in o temel yaklaşımını yani demystification dediğimiz hakikati yalanlarından soyma, ezberlenmiş efsanelerin o maskesini düşürme yöntemini alıp bugüne uyarlamak. Çok doğru bir nokta. Çünkü hani bize ta okul sıralarından itibaren öğretilen çok temel bir varsayım var ya, bilim tarafsızdır. Evet, hep böyle derler. Sosyoloji tarafsız olamıyor. Yani bilim bilim değil midir günün sonunda? Şey diye düşün, doğanın işleyişini inceleyen bilimlerle insanı inceleyen disiplinleri aynı kefeye koymanın yarattığı çok büyük bir yanılgı var ortada. Metin tam buradan yola çıkıyor. Mesela yerçekimi kanununu incelerken o elindeki taşın sınıfsal bir aidiyeti, ne bileyim kinleri, sevgileri veya korkuları yoktur. Taşı bıraktığında düşer yani. Aynı, bırakırsın ve düşer, fizik kuralları işler. Ancak sosyolojinin laboratuvarı insandır ve insan, Meriç'in o çok çarpıcı tabiriyle, henüz dişleri ve tırnakları sökülmemiş bir mahluktur. Vay, çok sert bir tanım. Sert ama çok gerçek. İnsana ait olduğu sınıfın menfaatlerinden, coğrafyasının getirdiği o ön yargılardan, tarihsel travmalarından bağımsız, böyle steril bir fanusun içinde inceleyemezsin ki. Ama bak burada biraz şeytanın avukatlığını yapmak zorundayım. Eğer sosyolog, tarihçi veya filozof dediğimiz kişi de nihayetinde kendi ön yargılarının ve sınıfının bir esiri ise, Hı hı. o zaman nesnel bir tarih yazımından veya evrensel bir sosyal bilimden söz etmemiz tamamen imkansızlaşmaz mı? Yani sosyoloji dediğimiz şey günün sonunda toplumun kendi suç ortaklığını meşrulaştırdığı şık bir kılıfa mı dönüşüyor? Metnin bizi götürdüğü yer aslında tam olarak burası. Sosyal bilimler tarih boyunca hep egemen gücün veya o anki baskın medeniyetin kendi eylemlerini meşrulaştırma aracı olarak kullanılmış. Yani burada asıl büyüleyici olan şey şu, tarih yazımı laboratuvardaki nesnel bir mikroskop falan değil, baya bir propaganda makinesi. Hadi canım. Öyle tabii. Meriç bunu göstermek için Ernest Renan'ın o çok bilindik Yunan mucizesi kavramına saldırıyor mesela. Bunu çok açıkça bir palavra olarak nitelendiriyor. Bir dakika, bir dakika. Yunan mucizesi yüzyıllardır Batı medeniyetinin kurucu efsanesi olarak anlatılır bize. Demokrasi, felsefe, matematik, sanat, yani bütün bu temellerin Atina'da atıldığı öğretildi hepimize.
Buna bir PR çalışması, bir palavra demek, koca bir felsefe tarihini çöpe atmak anlamına gelmiyor mu? Çöpe atmak değil aslında. O tarihi tam olarak ait olduğu coğrafi ve ekonomik bağlama oturtmak anlamına geliyor. Şöyle düşün, Antik Yunan öyle sıfırdan ilahi bir ilhamla falan bir mucize yaratmadı. Onların yaptığı şey, Mısır'ın, Asya'nın, Hint'in o binlerce yıllık kadim birikimini alıp harmanlamaktı. Yani bir nevi var olanı toparladılar. Aynen öyle. Mesela Nil Nehri'nin taşkınlarını her sene hesaplamak zorunda olan Mısırlıların bulduğu geometriyi aldılar. Babil'in o uçsuz bucaksız gökyüzünü izleyerek kurduğu astronomiyi aldılar. Şunu unutmamak lazım, Yunanistan bir liman coğrafyasıydı. Bir ticaret merkeziydi orası. Bir nevi antik çağın transit geçiş noktası gibi. Kesinlikle. Farklı kültürlerin sadece mallarının değil, fikirlerinin de kesiştiği devasa bir pazar yeriydi. Onlar bu Asya ve Doğu mirasını aldılar, sentezlediler, çok güzel sistematik bir hale getirdiler ve gerçekten muazzam başarılı bir marka stratejisiyle kendilerine mal ettiler. Bak bu durum bana hep geçmişin o devasa, büyülü bir ayna olduğu fikrini hatırlatıyor. Hani tarih öyle arkasını görebildiğin şeffaf bir cam değil bence. Her medeniyet, her sosyal sınıf o aynanın karşısına geçtiğinde gerçeği değil sadece kendi o parlak yansımasını görmek istiyor. Çok iyi bir benzetme bu. Değil mi? Batı'da kendi medeniyet kurgusunu yaratırken bence o aynaya baktı. Arka plandaki o devasa Asya ve Mısır bilgeliğini kadrajın dışında bıraktı usulca ve sadece kendi yansımasına bakıp işte mucize benim dedi. Yani aslında Mısır'ın makyajını kullanıp kendi fotoğrafını çekti. Aynen öyle ve aslında o aynadaki yansıma toplumların zihinsel evriminin de çok net bir göstergesi. Kaynak metinde medeniyetlerin o olgunlaşma sürecine dair çok ama çok çarpıcı bir teşhis var. Toplumların da tıpkı biyolojik organizmalar gibi doğduğunu, o gençlik heveslerini yaşadığını, yavaş yavaş yaşlandığını ve nihayetinde öldüğünü savunuyor yazar. Bildiğimiz bir yaşam döngüsü yani. Evet ve bu evrimi şiir ve nesir kavramları üzerinden okuyor. Şiirden kastı herhalde sadece o edebi bir tür olan kafiyeli şiir falan değil sanırım. Dünyayı bir algılama biçimi olsa gerek. Bir tanrısı bir perisi vardır falan. Aynen. Her şey bir efsane örtüsüne sarılıdır. Şimşek çakar, tanrılar kızdı derler. Ancak toplumlar yaşlandıkça, o demografik ihtiyaçlar karmaşıklaştıkça, kaynaklar azalıp hayatta kalma mücadelesi rasyonel bir hesap kitap işine dönüştükçe, o şiir yavaş yavaş susar. Gerçekliğin haşin sesi duyulmaya başlar. Kesinlikle. Ve şiir yerini nesre bırakır. Akılcılığa, düz yazıya, o soğuk matematiğe bırakır. Yani metne göre rasyonalite, medeniyetin gelişmişlik değil, aslında bir yaşlılık alametidir. Vay be, olaya bat. Rasyonelite bir yaşlılık alametidir. Yalnız eğer tarih bir aynaysa ve şiirden nesre geçiş, mitolojiden akılcılığa geçişi sembolize ediyorsa, o zaman karşımıza çok devasa bir soru çıkıyor. Nedir o? Batı bu hesap kitap işinde ipi nasıl göğüsledi? Madem her şey bir evrim, Meriç bu Batı merkezli tarih anlatısının Doğu'nun rasyonel düşünürlerini nasıl görünmez kıldığını falan da anlatıyordu sanırım. Özellikle İbni Haldun'u sahneye çıkarıyordu orada. Büyük resme bağlarsak, İbni Haldun, kaynak metindeki yeri gerçekten muazzam. Bizim okulda öğrendiğimiz tarih ne der? Sosyolojinin kurucusu 19. yüzyılda yaşamış olan Auguste Comte gibi Fransız düşünürlerdir der. Evet, sınavlarda falan hep bunu sorarlar. Ama İbni Haldun ta 14. yüzyılda, onlardan asırlar önce Ümran ilmini kurmuştu. Üstelik bunu böyle efsanelerle, ilahi güçlerle, şiirle falan değil, tamamen maddi gerçekliklerle yapmıştı. Ne gibi maddi gerçeklikler mesela? Bildiğin ekonomi politik gibi. Coğrafyanın, iklimin, o dönemki insanların ne yiyip içtiğinin, üretim ilişkilerinin ve göçebelikten yerleşik hayata geçişin devletleri nasıl var edip nasıl yıktığını resmen matematiksel bir formüle bağlamıştı. Yani Batı'dan yüzyıllar önce adam sosyolojinin ve ekonomi politiğin temellerini atmış zaten. Tam burada zihnimi kurcalayan çok büyük bir çelişki var. Sen de eminim dinlerken bu soruyu soruyorsun içinden. Eğer İbni Haldun 14. yüzyılda
toplumların nasıl işlediğine dair bu denli rasyonel, tam manasıyla nesir diyebileceğimiz analitik bir sistem kurabildiyse, yani Doğu bu zihinsel atılımı yüzyıllar önce yaptıysa, neden bugünkü dünya düzeninin subaşlarını tutanlar onlar değil abi? Çok haklı bir soru. Neden Avrupa dünyanın hakimi oldu da İbn Haldun'un o coğrafyası o tahakkümün altında ezildi kaldı? İşte bu tarihsel determinizmin en can alıcı noktası aslında. Metin bunu öyle saf bir felsefi üstünlükle, Batı'nın zekasıyla falan açıklamıyor. Bütün mesele, Batı burjuvazisinin 19. yüzyıldaki o meşhur sanayi devrimiyle birlikte bambaşka, kırılma yaratan bir yola girmesidir. Sanayileşme her şeyi değiştiriyor yani. Tabii ki. Doğu felsefede böyle içsel bir yolculukta veya şiirsel bir tevekkülde derinleşirken Batı gözüne dışarıya dikti. Maddeyi fethetmeye karar verdi. Tabiata hükmetmek için devasa makineler icat etti, üretim araçlarını korkunç bir hızla geliştirdi. Yani Batı'nın dünyayı yönetmesinin sebebi İbn Haldun'dan daha zeki, daha derin filozoflar çıkarmaları falan değil. Neydi peki? O felsefeyi alıp teknolojiye, çeliğe, baruta ve buharlı makinalara çevirebilmeleri, Asya'yı ve Afrika'yı kendi pazar yeri, kendi arka bahçesi haline getirecek o acımasız askeri ve ekonomik kuvvete ulaşmalarıdır. Maddeyi fethetmek. İnsanın o alet yapan yönünün, yani Homo faber'in şahlanışı. Bütün o sanayi devrimi çarkları, fabrikalar, kıtaları aşan koca koca gemiler. Ama işte işler tam da burada gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü bu maddeyi fethetme durumu, o maddi güç, bize hep vaat edilen o mutlu sonu getirmedi bence. Getirmedi, kesinlikle getirmedi. İnsanın alet yapan yönü devasa bir hızla kontrolsüzce ilerlerken ahlaki yönü, yani o homo moralis dediğimiz tarafı fena halde çuvalladı. Yerinde saydı. Hatta belki geriledi bile diyebiliriz. Ve zaten bu dengesizlik uçurumun ta kendisi oldu bizim için. Kaynak metinde modern dünyanın içine düştüğü bu ruhsal krizi tanımlamak için yazarın Fransız düşünürlerinden ödünç aldığı çok vurucu bir kavram kullanılıyor. Angoisse. Angoas, boğuluş yani. Evet, boğuluş, iç daralması. Ama bu sıradan bir stres veya ay sonunu nasıl getireceğim, yarın ne yiyeceğim korkusu değil mi? Eski çağlardaki kıtlık veya veba korkusundan çok daha derin, farklı bir şeyden bahsediyoruz bence. Tamamen farklı bir şey. Bak şöyle düşün. Eski çağ insanı doğadan korkardı, tanrılardan korkardı, açlıktan, susuzluktan korkardı. Ama dünyayı en azından bir inançla, bir anlam çerçevesi içinde istikbali tuğla tuğla kurardı, hayatın bir anlamı vardı. Evet, bir aidiyet hissi vardı en azından. Anguassa ise tamamen tanrısızlaşmış, bütün o manevi köklerinden kopmuş modern insanın korkusudur. Sadece makinelere dayanan bir dünyada ortaya çıkan o büyük felsefi hastalıktır. Düşünsene, insanlık atom bombasını icat ederek kendi soyunu tek bir düğmeyle saniyeler içinde yok etme kudretine ulaştı. Kendi yarattığı o soğuk makineler bütün dünyayı sarmaladı. Ama insan bu devasa, bu korkunç gücü yönetecek ahlaki bir pusulaya sahip değil maalesef. Kılavuzsuz kalmış bir kudret. Aynen öyle. Kılavuzsuz kalmış insanın sebepsiz korkusu, bir boğulma hissi bu. Bak bu anlattıkların bana hep o meşhur büyücü çırağı analojisini hatırlatır. Bence buraya cuk oturuyor. Hani ustasının o sihirli kitabını gizlice çalıp suyu taşımak için o devasa büyüleri başlatan ama işler bir anda çığırından çıkıp her tarafı sular bastığında o büyüyü nasıl durduracağını, o makineyi nasıl kapatacağını bilemeyen acemi çırak. Harika bir benzetme. Gerçekten tam olarak durumumuz bu. İnsanlık olarak doğanın sırlarını çaldık. O şeytani diyebileceğimiz teknolojik kuvvetleri serbest bıraktık. Bütün düğmelere bastık ama şimdi o makinaların, o nükleer silahların, kontrolsüz endüstriyel üretimin o karanlık suları altında nefessiz kalıyoruz. Anksiyeteye sürükleniyoruz. Bizi özgürleştireceğini sandığımız şeyler bizi boğuyor. Çok ama çok isabetli bir okuma oldu bu. Ve işte insanlık bu büyük boğuluşla, o angoisse hissiyle ve tabii vahşi kapitalizmi yarattığı bu korkunç eşitsizliklerle başa çıkmak için, o suyun giderek yükseldiği adaletsiz dünyada bir yudum nefes alabilmek, hayatta kalabilmek için yeni can yelekleri icat etti kendine.
İdeolojiler mi? Aynen öyle. Biz onlara ideolojiler diyoruz. Meriç'in o bıçak gibi keskin tanımı aklıma geldi hemen. İdeolojiler kendilerimize taktığımız maskelerdir diyor adam. Biz hep ideolojilerin böyle insanlığı kurtarmak için filozofların aklından süzülen yüce, evrensel, tertemiz fikirler olduğuna inanmak isteriz. Ama şu hakikati yalanlarından soyma pratiğimiz tam da burada devreye giriyor işte. Hı hı. O maskeleri teker teker düşürdüğünüzde altından nedense hep aynı şey çıkıyor. Ekonomik çıkarlar, sınıf çatışmaları ve güç mücadeleleri. Hani şu konuşmanın en başında bahsettiğimiz antik Yunan var ya, o demokrasi efsanesine bir geri dönelim. O övülen, göklere çıkarılan Atina demokrasisinin maddi altyapısında gerçekte ne vardı? Oldukça karanlık bir tablo vardı. Bize hiç anlatılmayan bir tablo. Atina'nın sözde o muazzam, herkesin eşit olduğu demokrasisi, 400 bin kişilik toplam nüfusun içindeki 250 bin kölenin kanı, teri ve o kırbaçlanan sırtları üzerine kurulmuştu. 250 bin köle. Evet, sadece 30 bin ayrıcalıklı vatandaşın oy kullanabildiği, siyaset yapabildiği kapalı bir aristokratik lüks kulübüydü orası. Köleler o madenlerde, tarlalarda ölesiye güneşin altında çalışıyor. Ayrıcalıklı sınıfta bu sayede o muazzam boş zamanı elde edip felsefe yapıyor, sanatla uğraşıyor ve buna da dönüp utanmadan halkın yönetimi diyorlardı. Demokrasi bile orada evrensel bir ahlakın değil, bir sınıfın ayrıcalığının maskesiydi aslında. Modern ideolojilere geldiğimizde de yazarın metodu hiç değişmiyor aslında. İdeolojileri adeta bir anatomi masasına yatırıyor adam. Hangi sinir sistemine, hangi ekonomik organlara bağlı olduklarını böyle tek tek neşterle inceliyor. Hı hı. Bak burada dinleyicilerimize çok önemli bir parantez açalım, hani yanlış anlaşılma olmasın. Bizim veya kaynağın burada sağ veya sol ideolojilerin tarafını tutmak, birini övüp diğerini yermek gibi bir derdimiz kesinlikle yok. Biz burada tamamen nesnel bir şekilde yazarın kaynak metindeki sosyolojik tespitlerini aktarıyoruz sadece. Bunu netleştirelim. Tabii kesinlikle taraf tutmuyoruz. Meriç'in bu metindeki amacı da zaten herhangi bir ideolojinin amigoluğunu yapmak falan değil, senin dediğin gibi tam bir cerrah soğukkanlılığıyla onların aslında nasıl ve neden doğduğunu göstermek. Mesela liberalizmi nasıl ele alıyor? Liberalizmi ele alalım. Liberalizm sahneye nasıl çıkar? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganlarıyla çıkar değil mi? Çok havalıdır. Ama sosyolojik olarak o maskeyi kaldırıp baktığında bu, Orta Çağ karanlığından çıkan, kralların ve o baskıcı kilisenin boğucu vergilerinden kurtulup serbestçe ticaret yapmak isteyen, malını mülkünü istediği gibi alıp satmak isteyen burjuvazinin kendi sınıf menfaatini evrensel özgürlük kılıfına sokmasından başka bir şey değildir. Yani cüzdan özgürlüğü aslında. Aynen. Başlangıçta o feodal yapıyı yıkarken devrimcidir, ilericidir ama gücü ele geçirip kendi küresel pazarlarını kurduğunda artık o düzeni koruyan muhafazakar bir mekanizmaya, bir statükoya dönüşür. Yani kralların o ilahi dokunulmaz hakkına karşı serbest piyasanın dokunulmazlığı ve kutsallığı icat edildi bir nevi. Peki Marksizm için ne diyor kaynak metin? O da sonuçta gökten zembille inmedi. Bir başka sınıfın reaksiyonuydu herhalde. Doğrudan o demin bahsettiğimiz serbest piyasanın sanayi devriminin yarattığı o vahşi üretim çarklarına verilmiş bir reaksiyon. Marksizmi böyle salt bir entelektüel ütopya falan olarak değil, altyapıyı yani fabrikaları, tarlaları, üretim araçlarını merkeze alan tarihi bir okuma olarak görüyor. Nasıl yani? 19. yüzyılda o burjuvazinin fabrikalarında günde 16-17 saat, hiçbir sosyal güvencesi olmadan karın tokluğuna çalışan ezilmiş yığınların, o kalabalıkların yani proletaryanın kendi varlığının ve gücünün farkına varma, bir şuur kazanma sürecidir Marksizm diyor. İdeoloji yine gökten inmiyor anlayacağın. O fabrikanın istibacasından, maden ocağının zifiri karanlığından çıkıyor. Metinde beni en çok çarpan, böyle hadi canım dedirten yerlerden biri de faşizm analizi oldu. Hani faşizm günümüz popüler kültüründe, filmlerde falan hep sanki insan doğasının içinde ezelden beri uyuyan, aniden ortaya çıkan mistik ve salt şeytani bir delilik hali, bir kötülük gibi anlatılır ya. Evet, bir anda çıldırdı herkes gibi anlatılır. Oysa yazar bunun mekanizmasını çok somut, çok elle tutulur bir ekonomik krize bağlıyor. Çoğu insanın ıskaladığı nokta tam da bu aslında. Bu çok önemli bir soru doğuruyor kafamızda. Faşizm öyle gökten inen bir kötülük falan değil.
1920'lerin özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası kapitalizmin girdiği o devasa buhranın doğrudan bir sonucudur. Şartlar onu doğurdu diyorsun. Kesinlikle. Serbest rekabete dayalı liberalizm iflas etmiştir o dönemde. Neden? Çünkü pazar artık o küçük üreticinin, esnafın falan değil, devasa kartellerin ve tröstlerin eline geçmiştir. Güç tekelleşti. Aynen ve orta sınıf bu dev tekerleriyle aşağıdan örgütlenerek yükselen işçi sınıfı arasında kelimenin tam anlamıyla tost olmuştur, sıkışıp kalmıştır. Ekonomik olarak paramparça olmuştur. İşte o ekonomik dehşet anında, o büyük çaresizlik içinde orta sınıf can havliyle devleti kutsallaştıran, düzeni gerekirse demir yumrukla sağlayacak otoriter bir kurtarıcı arayışına girmiştir. Yani faşizm, liberalizmin kalbinin durduğu yerde, kartellerin o acımasız dünyasında doğan devasa bir panik atağın siyasi sonucudur sadece. Bütün bu konuştuklarımızı o kör gözlerle 11.000 kitabı yutan adamın o müthiş zihin laboratuvarından çıkanları şöyle bir araya getirdiğimizde aslında çok sarsıcı, bir o kadar da aydınlatıcı bir manzarayla karşılaşıyoruz bence. Kesinlikle öyle. İnsanın fikirleri, inandığı o en yüce değerler, peşinden körü körüne koştuğu ideolojiler ve hatta kesin doğrudur, mutlak tarafsızdır sandığı bilim bile aslında üzerinde yaşadığı toprağın, cebindeki paranın ve mensubu olduğu o sınıfın çıkarlarından ibaret. Coğrafi ve tarihi determinizm dediğimiz o devasa, görünmez el gibi bir şey, arkadan hepimizi kukla gibi yönlendiriyor. Nesnel, tarafsız ve evrensel sandığımız her kavram aslında sadece belli bir çağın, belli bir ekonomik gücün ihtiyaçlarına göre ince ince şekillendirilmiş birer kurgudan ibaret. İşte demystification dediğimiz o yöntem, yani hakikati yalanlarından soyma çabası, sadece o tozlu geçmişi okumak için değil, asıl bugünü, şu an içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için elimizdeki en güçlü silah. İşte bu analizden sonra önüne düşen her haberde, okuduğun her köşe yazısında, sosyal medyada dalga dalga yayılan o popüler gerçeklerde artık bu maske düşürme filtresini bizzat sen kullanacaksın. Sana sunulan o pırıl pırıl nesnel ambalajlı bilginin arkasında aslında kimin ekonomik veya sınıfsal çıkarı var, bu soruyu soracaksın. Çok değerli bir yetenek bu. Ve bu derinlemesine analizimizi bitirirken zihnine çok küçük ama etkili bir kurt düşürmek istiyorum. Kaynak metinlerin de biraz ötesine geçen, tam da bugüne, yarına dair provokatif bir düşünce. Merakla bekliyorum. O övülen bilgeliği bile kısmen kendi çağının çok iyi bir PR çalışmasıysa, eğer her dönemin o sözde tarafsız bilimi, o günün egemen sınıfının ihtiyaçlarına göre şekillenen, cilalanan bir kurgudan ibaretse, acaba bugün, yani 2020'lerde, bize böyle kesin doğru, veri destekli, matematiksel tarafsızlık veya ne bileyim insanlığın nihai teknolojik kurtuluşu olarak pazarlanan şu muazzam yapay zeka algoritmaları ve teknolojik veriler 100 yıl sonraki bir sosyolog tarafından çağımızın yeni Yunan mucizesi efsanesi olarak adlandırılacak mı? Vay canına, çok iyi soru. Değil mi? Yani devasa teknoloji şirketlerinin kendi tahakkümlerini kurmak ve meşrulaştırmak için yarattığı yepyeni bir illüzyon, dijital bir maske olarak mı yazılacak tarihe? Algoritmalar gerçekten iddia edildiği gibi tarafsız mı, yoksa sadece yeni tanrılarımızın kodladığı modern bir PR harikası mı? İşte bu kışkırtıcı soruyla seni kendi düşüncelerinle, o anguasınla baş başa bırakıyoruz. Zihnindeki o hakikati yalanlarından soyma mesaisinde sana şimdiden kolaylıklar dileriz. Bir sonraki derinlemesine yolculuğumuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.